Herkese merhabalar, Şehirler sayfasına hoş geldiniz. Bugün 29 Temmuz 2023, ilk kovanımızın durumunu kontrol edeceğiz. Her zaman olduğu gibi kovanı açmadan önce kullandığımız ekipmanları dezenfekte ettikten sonra kovanımızı açıyoruz. Bir önceki videomuzda kovanımıza yeni bir anarı vermiştik ve bir önceki hafta da kovanımızın durumunu kontrol etmiştik. Ama onun videosunu yayınlamadım. Şimdi o videoda ana arıyı göremedik. Yani ana arıyı gördük ama ana arının üstüne boya yoktu ama günlük yumurtalar vardı ve bu günlük yumurtalarda nizami şekilde atıldığı için buradaki boyasız ana arıyı öldürmedik. Çünkü işçi arılar ana arının boyasını sökmüş olabilirler diye. Çünkü bazen böyle durumlar olabiliyor. O yüzden bu hafta o yumurtaların kapalı yavru formu dönüp dönmediğine bakacağız. Eğer erkek arı gözü olduysa onları imha edeceğiz. Ana arımızı öldüreceğiz ve yeni bir tane ana arı siparişi vereceğiz. Eğer işçi arı gözlerine döndüyse de ana arımızı boyayacağız. Yani bugün yapacağımız işlemler bunlar. Eğer ana arımız duruyorsa bugün ana arıyı tutmadan nasıl boyarız? Bunun videosunu çekeceğiz. Şimdi 4. katın kontrolünü yaptığımızda buradaki çıtalar aynı. Sadece en azından ilk çektiğimiz çıta aynı şekilde. Ama ikinci çektiğim çıtada peteklerin ağırlığından kaynaklı olarak çıta aşağı doğru düşmüş ve arılar da burayı tamir etmeye başlamışlar. Yani balsam yaparken bu çıta paramparça olacak. En azından onu anlıyoruz. Çıta ağırlıktan çökmüş. Bu da en azından iyi bir şey. Gördüğünüz gibi çıtadaki balların nemi tamamen gitmiş ve buradaki gözler tamamen damarlanmış. Bu kattaki diğer çıtaların durumları da aynı olduğu için bu katı hızlı geçeceğim ve alt kata geçeceğiz. Şimdi 4. kattan bir iki çıtaya daha baktığınızda durum aynı olduğu için buradaki çıtalara daha fazla bakmayacağım ve 3. katın durumuna geçeceğiz. 3. katta ilk çektiğimiz çıtanın durumu da aynı. Geçen haftakiyle aynı. Sadece arılar balları biraz yemeye başlamışlar ve katların ağırlığı çok az bir şekilde hafiflemiş. O yüzden yakın bir zamanda balsam yapmamız lazım artık makineyi alıp. Şimdi 3. katı da kenara alıp 2. katın durumunu kontrol edeceğiz. Oğlum abone olun lan. Beğenin videoları. Abone olmayı unutmayın. Şimdi 2. katta çektiğimiz ilk çıta geçen hafta bal doluydu. Bu çıtanın ağırlığı aynı ve bu çıtanın ağırlığı da iyi durumda. Ve çıta da sırlanmaya başlamış ve çıtayı da bayağı bir sırlamışlar. O yüzden diğer çıtaları bir göz gezdirdikten sonra 2. katı da kenara alacağız. O yüzden diğer çıtaları bir göz gezdireceğim. Şimdi 2. çıtamızın durumu da aynı. Şimdi bölgede açan bayağı bir çiçek var. En azından belki bunlardan biraz nektar gelir diye düşünüyordum ki biraz gelmeye başlamış. Ama tabii ki bu dolu dolu gelen bir nektar değil, sadece az miktarda geliyor. O yüzden bu kovanda da bir şey değiştirmeyecek. 2. çıtada birkaç tane daha çıtaya baktıktan sonra buradaki çıtalarda pek değişiklik yok. O yüzden 2. katı da kenara alacağım ve ilk katın durumunu kontrol edeceğim. Şimdi ilk katta ikinci çektiğimiz çıtada dalak örülmeye başlamış. Bu da demek oluyor ki kovanda döllü bir ana arımız var. O yüzden arılar çalışıyor. Şimdi bu boyasız ana arımızı bulup ana arımızın boyamasına geçeceğiz. Bunda çok basit bir yöntemle yapacağız. Ana arıyı tutmamıza gerek bile kalmıyor. Alt kattaki çıtalarımız dolu dolu gördüğünüz gibi. Buradaki arı popülasyonu gayet iyi. Kapalı yavru formları da gayet güzel. Yoğun bir kapalı yavru var. Ana arı güzel çalışmış. Güzel çalıştığı gibi de çok da güzel kapatmışlar. Şimdi ana arımızı bulduk. Ana arımızı boyamak için de biraz boyaya ve bir tane inşaat filesine ihtiyacımız var. Şu an biraz yoğunluk fazla olduğu için bilmiyorum ana arıyı görebiliyor musunuz? Şimdi ana arıyı inşaat filesiyle sıkıştıracağım ve bir tane tahta yardımıyla sırtına boya vuracağım. Yani bunu yaparken çok fazla bastırmıyorum. Hafiften kenarlardan bastırarak arıyı sıkıştırıyorum. Bu zaten arılara bir zarar vermiyor. Sadece küçük bir boya fırçası olsa daha güzel olurdu ama boya fırçası olmadığı için ben tahtayla yaptım. Ama filenin kenarında biraz fazla kaldığı için gördüğünüz gibi ana arının kanatlarına boya geldi. Ana arıyı boyadık ama dediğim gibi biraz da kanatlarına geldi. Bu da bir problem yaratmayacaktır. Şimdi ana arı boyadığımız çıtadan alt çıtaya geçti. En azından boyanın kuruması için 1-2 dakika güneşte bırakacaktım ama alt çıtadan da kovanın yan tarafına geçtiği için şu an size ana arıyı gösteremiyorum. Ana arı kovanın yan tarafında şu an. Yani çıtalarda değil. Şimdi ana arıyı çıtanın yanında gördüğümüz için bu kovanda yapacağımız işlemler bitti. Şimdi kovanımıza varavole doğal mücadelemizi yapacağız. Şimdi bu kovanla işimiz bitti. Ana arımızı boyadık. Şimdi kovanımıza katlarımızı yerleştireceğiz. 2. katımız yerleştikten sonra 3. ve 4. katlarımızı da kovanımıza yerleştirip kapatıyoruz. Benim bu haftaki kontrollerim bu kadar. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.